28 Eylül 2023 Perşembe, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Perşembe İzmir yarış yorumlarımız, WhatsApp hattımızda paylaşılacaktır. Bu arada WhatsApp kanalımızı da açtığımızı belirtelim. Zaman zaman önemli duyurular yapacağız. Bizi WhatsApp kanalımızdan da takip edebilirsiniz. WhatsApp kanal linkimizi ekrana bırakıyoruz. Tıklayıp kanalımıza ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Dişilere mahsus handikap 17 mücadelede, hafif süratli bir başlangıç izleyeceğimizi düşünüyoruz. 2 numaralı Maysara Yerlim süratli bir isim. Yarışlarında mutlaka liderliği istiyor. Fakat startı biraz ağır alıyor. En iç kulvardan çıkacak fakat, iyi çıkıp hemen öne gelemezse önü kapanacak. 4 numaralı Miracle of Victory, son yarışlarında ısrarla liderliği aldı ve kazandı. Dış kulvardan doldurarak geliyor ve mutlaka liderliği alıyor. Liderliği alabilirse düzlükte de kesmiyor ve kazanıyor. 5 numaralı Skipper'da starttan iyi çıkan bir isim. 1 numaralı Kar Tanesi de iyi çıkıp önlere erken geliyor. Bu atlar Maysara Yerlim'den önce çıkıp önünü keserlerse, Miracle of Victory yine liderliği alabilir ve bitirebilir. 4 numaralı Miracle of Victory ilk sıradan yazacağımız isimdir. Fakat tek olarak güvenemeyiz. Çünkü start çıkışı meçhul olan Maysara Yerlim, tempoyu erken süratlendirebilir. Ayrıca İsmail Yıldırım Miracle of Victory'ye ilk kez binecek. Bugün için favori önermekle yetinelim. İlk rakibi 6 numaralı Kelpi olacaktır. Eğer yarış süratli geçerse, Kelpi sonlarda çok sert gelecektir. 50 kilo Ali Kaçmaz idaresinde mutlaka etkili son verecektir. Kuponların olmazsa olmazıdır. 2 numaralı Maysara Yerlim, eski formunda değil fakat, olur da İsmail Yıldırım Miracle of Victory ile ısrarla liderliği almazsa, çıktığı gibi bitirme şansı olur. Maysara Yerlim güç olarak bu grubu rahatlıkla geçebilecek bir isimdir. Bazen starttan çok iyi çıkabiliyor. Üzerinde baskı hissetmeden liderliği alırsa, kazanma şansını katlar. Mutlaka yazalım. 5 numaralı Skipper, starttan iyi çıkıp önlere yerleşen bir isim. 1 numaralı Kar Tanesi de benzer şekilde yarışıyor. İkisi de bu şartlarda kendilerini kanıtlamış isimlerdir. Kar Tanesi'nin Halil idaresinde 8'de 4 yaptığını, Skipper'ın ise Erhan Aktuğ idaresinde 6'da 2 yaptığını belirtelim. Kendilerini tanıyan biniciler idaresinde, lehine pist ve şartlarda iddialı olabilirler. 7 numaralı She Is The Show, sonları çok güçlü olan bir isim. Özellikle boş kilo olduğunda ve süratli bir tempo yakaladığında etkili olabiliyor. Beklenen tempoda sonlarda Kelpi ile beraber sprint kalkacağını düşünüyoruz. Sağlam kuponlarda yer vermek gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4, 6, 2, 5, 1, 7 şeklindedir. İkinci koşu. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Fakat hafif bir sürat olacaktır. Öncelikle yarışın en süratli atının 5 numaralı Madame Oracle olduğunu belirtelim. Fakat bu safkan, ağır tempoda liderliği alabilecekse önde inatla kalabilir. Israrla kendinden liderliği almak isteyen olursa, sabırlı bir şekilde ikincilikte bekleyecektir. Bugün liderliği hamlesini yapabilecek diğer isim, 1 numaralı Solido Hermanos olacaktır. Bu safkanda starttan iyi çıkarsa liderliği alabilir. Yarış hayatı boyunca sadece son yarışında liderliği alarak yarıştı. Bunda da son derece başarılı oldu. Çünkü bu safkanın düzlük direnci mükemmel. Bizim favorimiz, 1 numaralı Solido Hermanos olacaktır. Bu safkanı Madame Oracle'a göre daha dirençli gördük. Ayrıca 1600 metre Solido Hermanos'a daha çok yarayacaktır. Mesafe 1400 ve aşağısı olsaydı, Madame Ocale diyecektik. Bu şartlarda Solido Hermanos ilk 2'de yarışı sürdürüp düzlüğe liderliği alarak çıkabilir. Bu metrelerden sonra yanına gelebilecek her isme direnebilecek güce ve form durumuna sahiptir. Net favorimizdir. Bizce tek rakibi, 4 numaralı Alpingo olabilir.
Bu safkanın Ankara iç pistteki son işi mükemmeldi. Ara sonrası katıldığı yarışa göre oldukça değiştiğini kanıtladı. Üzerinde Vedat olacak. Yani Solido'yu çok tutmamıza rağmen, riske girmemek için bu safkanı da yazmak istiyoruz. Günün ikinci koşusunu, 1 ve 4 sıralamasını yazarak geçelim. Sonraki koşuya geçmeden önce, WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz, YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda 2 yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 14 44 numaralı hattımıza ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Üçüncü koşu. Dişilere mahsus bu koşuda, 3 kısrak diğer rakiplerinden farklı duruyor. Bu 3 ismi de detaylıca inceledik. 1 numaralı Secret Love ve 2 numaralı Şöroke, ilk yarışlarında aynı koşuda start almış ve Şöroke rakibini kolayca geçmişti. Şöroke o günden sonra 56 günlük bir ara verdi. Secret Love ise daha sert gruplarda yarış görerek iyice pişkinleşti. Normalde ilk yarışındaki görüntüsüne bakarsak, Secret Love'ı Şöroke'nin yanında yazmaya gerek yoktur. Fakat, aradan gelecek olan rakibine göre daha hazır ve pişkin olan Secret Love'sız kupon yapmayalım. 3 numaralı Skate and Buzz ise potansiyeli çok yüksek olan bir isim. Bu kısraktan beklentiler çok yüksek. Cezası biten Ahmet Çelik bugün gösterişli bir dönüş yapabilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 1, 3 şeklindedir. Dördüncü koşu. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 1 numaralı Göbekli Tepe ağası, doğuda süratli yarışları ile bildiğimiz bir isim. Ankara'ya geldi ve ilk yarışında yine bilinen stili ile liderliği alarak yarıştı. Fakat ilk Ankara yarışında düzlükte fazla bir direnç gösteremedi. Bugün de liderliği mutlaka isteyecektir. 7 numaralı Yağmur Güzeli de iyi çıkıp liderliği alarak yarışan bir isim. Bugün Göbekli Tepe ağasının hemen yan kulvarından çıkacak. Hangisi iyi çıkarsa o liderliği alacaktır fakat, ikisinin de teşviklerle ve inatla öne geleceğini düşünüyoruz. Bu inatlaşma ikisine de yaramayacaktır. Aslında bu tür tempolarda, geriden gelen çok etkili bir at yoksa öndeki atlar bitirebiliyor. Biz ikisinin de çok inatçı olmasından dolayı bugün birbirlerini bitireceklerini düşünüyoruz. 4 numaralı Kılıç Osman, iyi çıkıp yarışı önlerde takip eden bir isim. Gerektiğinde liderliği de alabiliyor. Fakat bugün süratli rakipleri varken ısrarla liderliği almayacaktır. Önde üçüncülükte konumlanırsa ve süratli rakipleri birbirini önde bitirirse, bu safkan arka grubun liderliğiymiş gibi yarışabilir. Dolayısıyla sert gruba rağmen Kılıç Osman'dan ters bir yarış gelebilir. Bizim favorimiz 4 numaralı Kılıç Osman'dır. 3 numaralı Erlikan, hayatının en iyi durumundadır. Bugün de uygun rakiplerle lehine gidişatta yarışacak. Mehmet Akyavuz idaresinde 3'te 0 yaptığı için ikinci sıraya aldık. Normal şartlarda banko bile yazılabilecek form durumunda olduğunu belirtelim. 6 numaralı Toprak Tutkusu, Ankara'da bir kez yarıştı ve kazandı. Müslüm Çelik idaresinde 1'de 1 yapan bu safkan, bugün 2'de 2 yapmaya çalışacak. Bunu da başarmaya yakın olduğunu düşünüyoruz. 3 atı bu koşu için yeterli gördük. Las Fatih'i kazanma karakterinden dolayı yazamadık. Yarış günü farklı bir duyum alırsak ekleyebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4, 3, 6 şeklindedir. Beşinci koşu. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği alabilecek en süratli isim, 9 numaralı Gubaz olabilir. Rockstar ezer döver ve başar gibi tempo atları, muhtemelen Gubaz'ın arkasına yerleşeceklerdir.
İç kulvar avantajı olan 2 numaralı Özbil'den de önlerde yer kapacaktır. 1 numaralı Çakmakşah, buradaki atların çoğuna üstünlük kurabilmiş bir isimdir. Normal şartlarda kiloya rağmen bugün kazanır diyebilirdik. Fakat ağır bir tempo olacak ve ağır kilolu Çakmakşah, apranti Mehmet Nuri Sunker idaresinde yarışacak. Tempo biraz süratlenirse iddialı olabilir. Ancak birçok soru işareti olan bir yerde tek bırakma riskine giremeyiz. 2 numaralı Özbil'den ve 4 numaralı Ezer Döver, yarışı önlerde götürüp düzlükte ayakta kalabilecek isimlerdir. Ön gruptaki bu atları mutlaka kuponlara işaretleyelim. 5 numaralı Sıkıdost grubun en güçlü atlarından biridir. Son işlerinde çok sağlıklı gördük. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde ikinci kez yarışacak. Üst sıraları kesinlikle zorlayacaktır. 8 numaralı Bekir abi, sprinter bir isim. Normalde süratli tempoya ihtiyaç duyar diyebilirdik. Fakat ağır tempolarda bile etkili sprint atabildiğini gördük. Çime çıkınca çok farklılaşan Bekir abi, bu grubu da geçerse şaşırmayacağımız bir isimdir. Özellikle boş kiloda yarışıyorken yine kazanabilir. 5 atı bu koşu için yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 1, 2, 4, 5, 8 şeklindedir. Altıncı koşu. Dişilere mahsus bu koşuda, hafif süratli bir tempo beklediğimizi belirtelim. 1 numaralı Heyfa, mutlaka liderliği isteyen bir isim. 2 numaralı Akçaova, ilk yarışında iç kulvar avantajı ile liderliği alarak yarıştı ve kazandı. Bugün Heyfa'dan liderliği alabileceğini düşünmüyoruz. 7 numaralı Güney Yıldızı ve 8 numaralı Lal Hanım da liderliği isteyebilecek isimlerdir. Fakat yine de bu atların Heyfa'dan liderliği alamayacağını, ancak yarışı biraz süratlendirebileceğini düşünüyoruz. Müslüm Çelik tercihli 1 numaralı Heyfa, sert rakiplerle mücadele etmiş bir isimdir. Bugün dişine göre rakiplerle yarışacak. Eğer liderliği kolay tempoda alırsa, bu rakiplere hiçbir yerde geçit vermez. Yüksek ihtimalle kazanır diyebiliriz. Fakat ön grup atlarının nasıl taktik uygulayacağını bilemiyoruz. 2 numaralı Akçaova, düzlük direnci iyi olan bir isim. İkinci yarışında da daha sabırlı bir bekleme yaparak başarılı olabilir. Heyfa'nın ensesinde ayrılmayacağını ve düzlükte onu zorlayacağını düşünüyoruz. Kesinlikle kuponlarda olsun. 3 numaralı Feyza Hanım'ın idman durumunu beğendik. Bugün üst sıraları zorlayacağını düşünüyoruz. Kuponlarda mutlaka olmalıdır. Son olarak da Odinhan temsilcisi 4 numaralı Muş Yıldızı'nı yazalım. Kaliteli bir isim olduğunu belirtelim. Sorunlarından arınmışsa bu kiloda bu rakipleri geçebilir. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1, 2, 3, 4 şeklindedir. Yedinci koşu. Bu koşuda süratli bir tempo oluşacaktır. 2 numaralı Berisha, 4 numaralı Tom Hagen, 5 numaralı Sabırhan ve 8 numaralı Rüzgar Uğur, liderliği alarak yarışan isimlerdir. Berisha ve Tom Hagen mutlaka öne erken geleceklerdir. Diğerleri biraz daha sabırlı olabilir. Ancak süratli tempo ihtimali çok yüksektir. Berisha uzun zamandır yarış kazanmayan bir isim. Bugün süratli rakipleri varken bitirme ihtimalini zayıf görüyoruz. Tom Hagen ise son kazandığı yarışta liderliği almıştı, bir alt grubu geçmişti. Son yarışında sert grupta varlık gösteremedi. Bugün liderliği de alamayacağı için zorlanabilir. Tek şansı Vedat'ın biniyor olmasıdır. Rüzgar Uğur aradan gelecek ve stili rakipleri olacak. Sabırhan ve Centaurus da bir yıldır kazanamayan atlardır. Bu şartlarda öne çıkan atlar, 3 numaralı Pehlivan ve 6 numaralı Nice oluyor. Pehlivan, rakibinden daha güçlü bir isim. Daha iyi rakipleri geçebilmiş bir isimdir. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde, seriyi devam ettirmek isteyecektir. Bunu da başarmaya yakındır. Nice ise doğudan gelip Ankara'da gösterişli bir yarış kazandı. Devam eden formu ile bugün de iyi koşacaktır. Özellikle uygun kilosu ile sonlarda çok sert gelecektir. Bizce kesinlikle tüm kuponlarda olmalıdır. Bu koşuyu 3 ve 6 sıralaması ile geçelim. 8. koşu. 2 numaralı Cryman Wolf, ilk yarışında eküriler ile boğuşarak mücadele etti ve ikincilik çıkardı.
Bizce yarışı çok başarılıydı. Ahmet Çelik aradan dönüp bugün ikinci kez at binecek. Biz bugün form durumunu bir görelim. İlk sıradan yazalım. Cryman Wolf yarışında 6. olan 6 numaralı Royal Hero, bugün çok daha ciddi hazırlandığı bu koşuda iddialı olacaktır. İlk yarışını kesinlikle ölçü almayın. Güzel form durumu ile üst sıralarda adını duyuracaktır. Dil bağı alacak olan 7 numaralı Cosmo Demyanskaya, bu yarış dahil takibe alınmalıdır. Çok yakında sürpriz bir yarış kazanabilir. 3 numaralı El Lord ve 4 numaralı Fast Pilot ise kapatmak adına yazılabilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 6, 7, 3, 4 şeklindedir. Dokuzuncu koşu. 1 numaralı Ulukanat, çim pistte henüz geçilmedi. Rakibe göre koştuğunu ve ona göre derece çıkardığını düşünüyoruz. Yani bu safkanı derecelerle kıyaslamanızı önermeyiz. Binicisi iyi idare ederse bizce yine geçilmeyecektir. Adana'dan gelecek olan Ulukanat eksik koşarsa, 9 numaralı İdil Yıldız boş kilosunu kullanıp devreye girebilir. İyi idman durumuna sahip 8 numaralı Ayşirinoğlu'ndan da etkili bir performans bekliyoruz. Daha sonra kuponlara 5 numaralı Saad'ın fırtınasını yazalım. Bu safkan aradan sonra kayıtlı olduğu yarışlardan çıkartılmıştı. Kazanç şartını doldurduğu için koşamayan Saad'ın fırtınası, bugüne hedefli geliyor. Starttan iyi çıkıp liderliği alabilirse, bu rakiplere hiçbir yerde geçit vermeyebilir. Bizce günün sürprizini son koşuda yapabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 9, 8, 5 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, 0542 832 14 44 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler. Sonraki koşuya geçmeden önce, WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz, YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda 2 yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 14 44 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız.